Merhabalar. Evde sağlığımızı kontrol etmek için parmağımıza taktığımız o küçük cihaz var ya, işte o aslında bize ne anlatıyor? Bu hızlı anlatımda pulse oksimetrenin bütün sırlarını birlikte çözeceğiz ve ekrandaki o rakamları bir uzman gibi okumanızı sağlayacağız. Hadi hemen başlayalım. Yani çoğumuzun evinde var ama belki de tam olarak ne işe yaradığını, o sayıların ne anlama geldiğini pek de bilmiyoruz. Aslında kendisi kanımızdaki oksijen miktarı ve nabzımızla ilgili bize inanılmaz kritik bilgiler veriyor. Peki ama nasıl? Ama hiç merak etmeyin, söz veriyorum bu birkaç dakikanın sonunda hem nasıl doğru ölçüm yapacağınızı öğreneceksiniz hem de o ekrandaki her bir sayının sağlığınız için ne ifade ettiğini şıp diye anlayacaksınız. Gelin bu minik cihazın dünyasına birlikte bir dalış yapalım. İlk olarak gelin şu işin temelini bir anlayalım. Bu cihazın arkasındaki teknoloji ne? Kulağa böyle çok karmaşık gelebilir ama aslında çalışma prensibi hem çok basit hem de acayip zekice. Ekrana baktığınızda iki temel değer görürsünüz. Birincisi SpO2 yani kandaki oksijen doygunluğu. Diğeri de PRBPM yani bildiğimiz nabız. Kalbinizin dakikada kaç kere attığı. SpO2 dediğimiz şey vücudumuzun ne kadar iyi oksijenlendiğini gösteriyor ve sağlıklı bir yetişkin için genellikle %95 ile 100 arasında olması beklenir. Bu gerçekten hayati bir sağlık göstergesi. Peki işin sihri nerede? Şöyle ki, cihaz parmağınızın içinden kırmızı ve kızıl ötesi ışık gönderiyor. Oksijen taşıyan kan hücrelerimizle taşımayanlar bu ışığı farklı oranlarda emiyor. Karşıdaki sensör de parmağınızdan ne kadar ışık geçtiğini ölçerek saniyeler içinde kanınızdaki oksijen yüzdesini hesaplayıveriyor. Olay tamamen bu. Tamam, nasıl çalıştığını anladık. Şimdi gelelim belki de en önemli konuya. Doğru sonucu almak için ölçümü nasıl yapmalıyız? Çünkü unutmayın, dünyanın en iyi cihazı bile olsa yanlış kullanırsanız size tamamen hatalı sonuçlar verebilir. Güvenilir bir ölçüm için 4 tane altın kuralımız var. 1. Elleriniz sıcak olmalı. Soğuk parmaklardaki damarlar büzüşür, kan akışı azalır ve cihaz doğru okuyamaz. 2. Ölçüm sırasında tamamen hareketsiz olun. En ufak bir kıpırdama bile sensörü yanıltabilir. 3. Elinizi kalbinizle aynı seviyede, mesela bir masanın üzerine sabit bir şekilde koyun. Ve son olarak, ekranda gördüğünüz ilk sayıya hemen atlamayın. Değerin en az 5-10 saniye sabitlenmesini bekleyin. Ve şimdi de aman şunları sakın yapmayın listesi. Soğuk parmaklar dediğimiz gibi en büyük düşmanımız. Aynı şekilde o koyu renkli güzel ojeler veya takma tırnaklar var ya, onlar maalesef ışığın geçişine engel oluyor ve sonuç olduğundan düşük çıkabiliyor. Parmağınızı sıkan bir yüzük de kan akışını bozabilir. Ve tabii ki ölçüm yaparken elinizi kolunuzu sallamaktan kaçının. Bu basit hataları ortadan kaldırmak bile sonucun güvenilirliğini anında artırır. Peki, diyelim ki elleriniz çok soğuk ya da dolaşımınız zayıf. Başka bir yerden ölçüm yapamaz mıyız? Tabii ki yaparız. İşte size profesyonel bir alternatif. Kulak memesi. Evet, yanlış duymadınız. Kulak memesindeki kan akışı genelde daha stabil olduğu için hastanelerde bile sıkça tercih edilen güvenilir bir yöntemdir. Oksimetrenin ekranı aslında bize o iki büyük rakamdan çok daha fazlasını fısıldar. Şimdi çoğu kişinin pek de fark etmediği ama ölçümün güvenilirliği hakkında bize ipucu veren bir başka önemli göstergeye bakacağız. Ekranda bir rakam görüyorsunuz. Peki bu rakam ne kadar doğru? Yani cihaz ölçümü rahatça mı yaptı yoksa zorlandı mı? İşte bunu anlamanın bir yolu var. Bu sihirli değerin adı perfüzyon indeksi, yani PI. Genellikle ekranda küçük bir yüzde işaretiyle yazar. Bu sayı, parmağınızdaki kan akışının, yani nabız sinyalinin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Eğer PI değeriniz %0,4'ün altındaysa, bu sinyalin çok zayıf olduğu ve cihazın ölçüm yapmakta zorlandığı anlamına gelir. Yani sonuç pek güvenilir olmayabilir. Ama yüksek bir PI değeri görüyorsunuz, tamam, sinyal güçlü, gördüğüm SpO2 değerine güvenebilirim diyebilirsiniz. Her şeyi doğru yaptık, ekrandaki bütün değerleri anladık, sıra geldi yoruma. Peki, bu rakamlar bizim için ne ifade ediyor? Normal dediğimiz değer herkes için aynı mı? Gelin bu çok önemli konuya bir açıklık getirelim. Bakın, bu tablo belki de bu anlatımdaki en kritik slaytlardan biri. Çünkü normal oksijen seviyesi kişiden kişiye değişir. Mesela sağlıklı bir yetişkinde %95'in altı biraz endişe vericiyken, koah gibi kronik bir akciğer rahatsızlığı olan biri için %90 gayet normal sayılabilir. Yaş ilerledikçe de taban seviyeler bir miktar düşebilir.
Bu yüzden en doğrusu kendi normalinizi doktorunuzla konuşarak öğrenmektir. Bu hayati bir bilgi. Ve şimdi çok ama çok önemli bir uyarı geliyor. Özellikle sigara içenler için bu cihazlar maalesef kandaki oksijen ile sigara dumanından gelen zehirli karbon monoksiti birbirinden ayırt edemiyor. Bu yüzden ekranda %98 gibi harika bir değer görebilirsiniz ama bu sizi yanıltmasın. Gerçek oksijenlenme seviyeniz aslında daha düşük olabilir. Lütfen buna dikkat edin. Geldik en can alıcı bölüme. Topladığımız bütün bu verilerle ne yapacağız? Yani hangi seviyede endişelenmeli ve ne zaman harekete geçmeliyiz? Hangi rakamlar dikkat, hangileri ise tıbbi yardım gerektirir? Eğer altta yatan bir hastalığınız yoksa ve değeriniz %94'e düştüyse, bunu bir sarı ışık gibi düşünün. Panik yapmayın ama durumu izlemeye başlayın, ölçümü bir tekrarlayın, biraz dinlenin, sakin sakin nefes alıp verin. Eğer bu seviyede kalmaya devam ediyorsa veya nefes darlığı gibi başka belirtileriniz de varsa artık daha dikkatli olma zamanı gelmiş demektir. Sürekli olarak %90 ile 93 arasında seyreden değerler ise artık turuncu ışıktır. Bu durum özellikle istirahat halindeyken oluyorsa, vücudunuzun yeterli oksijen almakta zorlandığının bir işareti olabilir. İşte bu noktada bir sağlık profesyoneliyle konuşmak en iyi fikirdir. Ve işte kırmızı çizgi, %89 ve 6. Bu seviye tıp dilinde hipoksemi yani tehlikeli derecede düşük oksijen anlamına geliyor. Eğer doğru ölçtüğünüzden emin olduğunuz halde bu değeri görüyorsanız ve her bir de buna nefes darlığı, kafa karışıklığı veya göğüs ağrısı gibi belirtiler eşlik ediyorsa hiç beklemeden derhal tıbbi yardım almanız gerekir. Son olarak şunu asla unutmayın, bu cihaz bir teşhis aracı değil bir yol göstericidir. Rakamlar çok önemli, evet, ama nasıl hissettiğiniz, yani belirtileriniz her zaman daha önemlidir. Rakamları mutlaka kendi şikayetlerinizle birlikte değerlendirin. En doğru yorumu ve teşhisi her zaman doktorunuz yapacaktır. Evet, işte bu kadar. Artık parmağınızın ucundaki bu küçük ama marifetli cihazın dilini çözdünüz. Oksimetreniz artık bir sır değil, sağlığınızı koruma yolunda sizin güçlü bir müttefikiniz. Unutmayın, bilgi güçtür ve kendi sağlığınızın kontrolünü elinize almak atabileceğiniz en önemli adımdır.